Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, tavuk bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı deseninde istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde örebilirsiniz. Ve deseni biraz daha büyüterek supla olarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız bardak altlığının çapı yaklaşık 10 santimetre ve bardak altlığının yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton ipliklerdir. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile bardak altlıklarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam halkanın içerisine 15 tane ikili trabzan yapacağız. ...15 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Ve alt sırada yaptığımız 15 trabzanın her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak toplam 30 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, kayma dikişini yaptığımız boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 1 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 1 ikili trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar çift tek ikili trabzan yaparak 3. sırada toplam 45 tane ikili trabzan elde edelim. Son ilmeğin tepesine 1 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine ikili trabzan. Yan yana 2 ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Yan yana 2 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Ve bu şekilde çift 2 tek şeklinde ikili trabzanları yapmaya devam edeceğiz ve toplam 56 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Sıranın sonunda 3 tane ilmek boşta kalacak şekilde 56 ikili trabzanı yapalım. Sıranın sonunda 1, 2, 3 tane ikili trabzan kaldı ve yan yana toplam 56 tane ikili trabzan yaptım. Çiftten sonra 2 tane de tek yaparak sırayı tamamlamış olduk. 3 zincir, deseni çevirelim. İkinci trabzanın tepesinden başlayarak yan yana 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Sonraki ilmeğin tepesine
2 ikili trabzan yapalım. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan ve yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift yaparak toplam 69 tane ikili trabzan elde edelim. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar ve şu an sıranın başından itibaren toplam 65 tane ikili trabzan yaptım. Ve en son aynı ilmeğin içerisine çift ikili trabzan yaptık. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yan yana 3 tane ikili trabzan yerine 4 tane ikili trabzan yaparak toplam 69 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Ve buradaki son trabzanı zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Üçüncü trabzanın içerisine 6 tane ikili trabzan yapalım. İki ilmek atlayalım, sık iğne. 2 ilmek atlayalım, 6 ikili trabzan yapalım. İki ilmek atlayalım, sık iğne ve 2 ilmek atlayarak aynı boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar yan yana toplam 10 tane trabzan grubu oluşturalım. Sıranın başından itibaren yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane grubu yaptım arkadaşlar. Şimdi sonraki ilmekten başlayarak yan yana toplam 2 boşluk atlayalım ve yan yana 5 tane sık iğne yapalım. İki boşluk atlayalım ve aynı boşluğun içerisine tavuğun baş bölümü için toplam 10 tane üçlü trabzan yapalım. On üçlü trabzanı yaptıktan sonra sıranın sonunda bulunan zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, bardak altlığını oluşturan tavuğun gövdesini bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sarı ve kırmızı renk ile tavuğun ağız ve tepedeki ibik bölümlerini yapacağız. Şimdi kırmızı renk ile birinci ibik bölümünü yapacağız ve iki grup ortasında 5 tane sık iğne yapmıştık. Birinci sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir ilmek atlayalım ve sonraki ilmeğin içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım.
Bir ilmek atlayalım. Kayma dikişi yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim. Bu ipleri de daha sonra ilmeklerin arkasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yaparak ipleri keseceğiz. Şimdi açık sarı renk ile ağzını yapalım. Ve birinci üçlü trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir. Sonraki trabzanın tepesinden yarım trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesinden tekrar yarım trabzan ve tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 3 zincir. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra ipi tekrar keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Şimdi tekrar kırmızı renk ile üstteki ibik çalışmasını yapacağız. Sarı renk ile kayma dikişi yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden ipi sabitleyelim. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Üç zincir. Aynı boşluğun içerisine kayma dikişi. Sonraki ilmeğin tepesine sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir ve kayma dikişi yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine sık iğne ve sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Bir zincir yaparak ipi keselim ve bütün ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyerek temizleyelim. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bu ipleri keselim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ipleri de arka taraftan temizledim ve son olarak burada üçlü trabzan boşluğunun içerisine oynar göz ya da siyah inci farklı aparatlarla süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır oynar göz kullanacağım ve buradaki boşluğun içerisine soğuk silikon yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Evet, böylelikle bardak altının tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.